Muaz'dan bu hadis-i şerif. Uzun, hakkınızı helal edin. Ardınızda fitneler olacaktır. O zaman mal çoğalacak, Kur'an açılacak, mümin, münafık, erkek, kadın, köle, hür, küçük, büyük, herkesin elinde Kur'an olacak. Herkesin elinde Kur'an olacak. Şimdi herkesin elinde var. Kur'an bize yeter diyor. Mealden okuyor mu? Okuyor. Sosyal medyada herkes tartışıyor mu? Bununla alakalı tartışıyor. İçlerinden biri şöyle diyecek. Neden bana onlar tabi olmuyorlar? Ben Kur'an okuyorum. Yine de kimse bana uymadı. Ben onlara Kur'an'dan başka bir şey uydurmadıkça uymayacaklar. Yani Kur'an'dan başka bir şey sen onlara uydurursan onlar sana uyacaklar. Bugün televizyonlara çıkan şaklabanların %90'ı böyle. Kur'an ve sünnetin dışında konuşurlarsa onları sosyal büyük medyada veyahut da yöresel değil kitlesel televizyonlara çıkarıyorlar. Çünkü onlar Kur'an ve sünnetin hakikatini haykıramazlar. Televizyon dünyasını tanıdım. Bana da aynı şeyi söylediler. Hocam aman ha bazı şeylere dokunmayalım. Dedim ki bana ne soru gelirse ben bildiğimi cevaplarım. Program yapmayalım dedim. Bunu Olay TV'ye gittiğimde de oradaki bir bayan vardı. O da dedi. Dedim yok. Ne sorarsanız cevaplandırırım. Ne bilirsem söylerim dedim. Televizyona çıkan hocaların büyük bir çoğunluğuna bu söyleniyor. Veya sorular hazırlanıyor, sorular onların eline veriliyor, canlı yayın yapamıyorlar. Canlı yayına gireceğiniz zaman da önce sorunuzu alıyorlarmış sizin. Eğer onun dışında sorarsanız tak sizi canlı yayından aldılar. Siz de zannediyorsunuz ki hat düştü. Sevgili seyirciler, hat düştü. Hat düştüğü için bağlantı kesildi. Alalım sıradakini. Onun sorusu hoşlarına gitmedi çünkü. Oraya yazdırdığı soruyu okumadı çünkü. Siz de bağlantı kesildi zannediyorsunuz. Öyle. Bağlantı kesilmiyor halbuki. Onlar kesiyor bağlantıyı. Çünkü neden bana onlar tabi olmuyorlar? Ben Kur'an okuyorum. Yine de kimse bana uymadı. Ben onlara Kur'an'dan başka bir şey uydurmadıkça bana uymayacaklar. Çıkın hadisleri inkar edin. Yemin ediyorum size kitap basarlar. Elleri çantalı geldiler. Dediler ki hocam takipçiniz çok. Sizi çok beğeniyorlar. Sizin dediler sohbetlerinizi kitaba basalım. Ben tebessüm ediyorum. Ne kadar iyi diyorum. Allah razı olsun. Yalnız dediler bir isteğimiz var. Buyurun estağfurullah. Para mı pul mu ne? Hayır dediler. Ya malum biliyorsunuz dediler. Hadis-i şerifler hani hepsi de sahih değil. Sohbetlerinizde şundan bahsedeceksiniz. Hadisler hepsi de sahih değildir. Siz bu konuda çok sertsiniz. Dediler kitabınızı biz bastıracağız, biz satacağız. Şimdi böyle bana bir de liste gösterdiler. Bir sürü profesörün ismi var. Yalan doğru bilmiyorum. Bir sürü şeyhin ismi var, hocanın ismi var. Böyle gördüm listeyi. Bunlarla çalışıyoruz dediler. Kitaplarınızı biz bastırıyoruz. Benim şüphem. Çıkıyor şimdi ben kitap yazıyorum, telif hakkından geçiniyorum diyorlar ya. Benim hemen otomatikman dolarlar dönüyor. Ulan dedim ayda bana bilmem kaç dolar teklif ettiler. Burada dedim bu da oradan geçiniyor o zaman. Çünkü her hadis inkarcısında bu var şu anda. Hadis inkarcısı mı? Evet. Gerçekten emperyalistler onları besliyorlar. Onları her ay maaşa bağlamışlar. Veyahut da vakıflarına, derneklerine belli bir yardım, belli bir para veyahut da direkt para olarak. Telif hakkı çünkü. Bir yayın evinden onun her ay maaş gibi gidiyor. Telif hakkı. Hadis inkar edersen telif hakkı alırsın. Evet. Çünkü ona uymaz. Sen Kur'an ve sünnet-i seni çıplak bir hakikat şeklinde söylersen senin kalabalık derviş topluluğun olmaz. Senin kalabalık bir tabi olman olmaz.
Ya tuhaf işler yapacaksın. Yapacaksın. Vah diyecekler ya bunda hikmet var. Bak hal gördü. Bir şey oldu. Yapacaksın sallanacaksın. Bir sayha atacaksın. Böyle gözünü dikeceksin bir yerde öyle duracaksın. Kabul edildin diyeceksin. Böyle bu işler. Ondan sonra pamuk eller cebe diyeceksin. Sen ümmet kanı ağlarken sen araba aldın ha. Arabanın %10'unu getir bakalım. Nasıl? %10'u. Kaç aldın arabayı? 10 milyar. %10'unu kaç? 1 milyar. 1 milyar şeyhe vereceksin. Böyle bir kişinin uydurduklarına tabi olmaktan sakının. Yani bir kimse Kur'an'ın ve sünnet-i seniyenin dışında konuşuyorsa, imamların içtihadının dışından konuşuyorsa, ilk sufilerin yol ölçülerinin dışından konuşuyorsa, böyle bir hal ve hareketin içindeyse ondan sakın, ondan uzaklaş. Ben ondan ders aldım diye onun peşinden gitme. Sen zındığın peşinden gidiyorsun, farkında değilsin. Dilencinin peşinden gidiyorsun, farkında değilsin. Bile bile Kur'an ve sünneti çarpıtıyorsa sen bir kafirin peşinden gidiyorsun. Farkında değilsin. Bırak. Gitme. Gitme kardeş, gitme. Paranı üttürme insanlara. Üttürme. Senden bir şey istiyorsa tebliğinden dolayı o peygamber varisi değil, senden rahat istiyorsa, senden döşek istiyorsa, senden çorba istiyorsa, yemek istiyorsa, senden para istiyorsa o peygamber varisi değil. Değil. O dilencinin teki. Dilencinin teki o. Allah muhafaza eylesin. Hadis-i şerif devam ediyor. Ben sizi bilgili kimselerin ayaklarının sürçmesine karşı uyarıyorum. Yani senin bilgili gördüğün o alim var ya, bilgili gördüğün o şeyh var ise, cimri ise, dervişleri ütüyorsa, heva hevesine uyduysa, bilgili ama 3 üniversite bitirmiş. Diyor ki uyma. Hadis inkar ediyor, ilahiyat profesörü. Uyma kardeşim. Ayet inkar ediyor, ilahiyat profesörü. Uyma kardeşim. Kur'an ve sünnetin dışında hüküm veriyor, alimim diyor. Diyanet hocası, müftüsü neyse. Uyma kardeşim. Kur'an belli, sünnet belli, imamların içtihadı belli. Verecek olduğun fetvada ya ayetten ya hadisten bir ölçü getireceksin insanlara. Böyle bir şeye hakkın yok.